Arkadaşlar tekrar yeni bir ustadan değerlendirmeler ünitesiyle bütün doğal halimle karşınızdayım. Hepinizi öpüyor, saygılarımı iletiyorum. Tekrar değerli arkadaşım Fatih arkadaşa sözü veriyorum. Hiç bekletmeden bakalım ustanın değerlendireceği hangi sorular gelecek göreceğiz şimdi. Merhaba arkadaşlar. Bir başka takipçimiz, en eski takipçilerimizden Serkan Ünlü şöyle bir soru sormuş. Usta, Türkiye'deki masalarla Avrupa'daki masalar arasında fark var mı? Topları silmekten oyun oynayamıyoruz. Bir ton mazeret buluyoruz. Topları doğru mu yapıyoruz bilmiyorum ama oyuna başladıktan 10 dakika sonra masalar dik olmaya başlıyor. Almanya'dan örnek verecek olursak orada nasıl usta demiş. Serkan Ünlü. Evet. Serkancığım, canım eski takipçim benim. Serkan, yani inanın var ya, tabii ki bütün takipçilerimi seviyorum ben. Yani dedim ya, aile gibi artık hissetmeye başladım. Bir de dikkat ediyor musunuz bilmiyorum arkadaşlar. Yani ustanız şey bir adam değil ha. Hani neydi? Saldım çayıra Mevla kayıra değil yani. Burada şimdi bunları yapıyoruz ya. Ondan sonra eve gidiyorum, bakalım neler sormuşlar, ne yapmışlar. Karşılıklarını vereyim, cevaplarını yazayım. Zannediyor musunuz sadece YouTube'dan geliyor? Her gün telefonda birileriyle konuşuyorum ya. Bir tanesi Gelibolu'dan aradı, isim vermeyeceğim. Usta dedi, seni dedi arayabilir miyim? Niye? Privat bir sorunum var. Bak bundan Fatih'in de haberi yok. Biz bu insanla daha konuşamadık. Arayacak şimdi beni. Dedim arayabilirsin. Ama dedi bilardo ile ilgili değil. Bilardo ile ilgili de onu gerekmez. Birisi diye diyor biliyor musunuz? Abi çok acayip ya, etkileniyorum. Usta her maça çıktığımda senin videonu izlemeden çıkmıyorum diyor. Bakar mısınız? Arkadaşlar bana para verseniz doyuramazsınız ha, haberiniz olsun. Bak, beni etkileyecek olan şeyler bunlar artık bunlar. Yaş 50. Bak diyor ki her videonuzu maça çıkmadan önce usta seni dinlemeden maçlara çıkmıyorum diyor. Serkan Ünlü de böyle güzellerden bir tanesi. Demiş ki usta şu masalardan bahset. Bahsedelim abi. Neden biliyor musunuz? Abi bunlar çok önemli ya. Çünkü sizin ekmeğiniz burası şu anda. Bakın. 1.42'ye 2.84 bir masaya sahipsiniz. Üzerinde şu anda Avrupa'da oynananlar Serkancığım, Simonis ve Royal Pro denen bir çuhayla oynuyoruz genellikle. Hollanda'da Royal Pro oynuyoruz. Almanya Bundesliga'da da Simones'le oynuyoruz. Şimdi biz burada tabii ki Almanya'da beraber çok Türk bilardocu arkadaşım var. Her ülkeden arkadaşlarım var. Bunlarla antrenmanlar yapıyoruz, istişareler ediyoruz, oynuyoruz, gülüyoruz. Aynı Türkiye'deki gibi. Bakıyoruz biz maçtan önce, bak ne yapıyorum. Burada şimdi çekim yapıyoruz değil mi? Halbuki bakın konuşmaya yönelik bir çekim olduğu halde kendime ve bilardoya olan saygıdan dolayı isterseniz Fatih'e sorabilirsiniz. Masanın kenarlarını cilaladım yani. Tamam mı? Usta sen çekim var diye yapıyorsundur ya. Ben bunu normal kendim yapıyorum. Bak masayı elektrik süpürgesiyle çektim. Tamam mı? Masayı elektrik süpürgesiyle çektim. Topları bakın cilaladım. Böyle saçınızı tararsanız. Bak ıstakam cilalı. Maç öncesi yapılması gereken temizlikleri yapacaksınız. Bak masanızı sileceksiniz, temizleyeceksiniz. Toplarınızı sileceksiniz, temizleyeceksiniz. Tamam mı? Rakibine diyeceksin ki kardeşim bak ben bu olaya böyle yaklaşıyorum. Senin de böyle yaklaşmanı istiyorum. Yani öyle affedersin, top mesela çıt yapıyor. Çıt yapıyor değil mi? Çıt. Istakanın burası mavi tebeşir izni oluyor. Abi öyle oynamayacaksın. Onu hemen alacaksın. Şak 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 şak. Oradan bana bir bez uzatsana Fatih. Şu beyaz bezi uzat. Ver abi bana. Teşekkür ederim kardeşim. Bak şimdi. Bakın abi bakın. Şimdi top leke mi oldu? Ben bunu böyle sırf göstermek için yapmıyorum. Top leke olunca ne yapıyorum biliyor musun Semen? Rakip ne yaparsa yapsın. Buraya böyle somakimi koyarım. Ondan sonra bak. Ondan sonra alırım. Hatta var ya böyle de almam ele. Bakın gösteriyorum bak. Böyle bırakırım oraya. Tamam mı? Bakın saygıdan. Saygıdan. Çünkü karşılığı bana öyle geliyor. Yıllardan beri bu böyle mi? Değil.
Yani ama son 10 yıldır buradan gördüğüm disiplin, insanların bilardoya yaklaşımları. Ha, Avrupa'da nasıl usta? Avrupa'da da inanın Türkiye'den daha kötü. Türkiye'de şu anda daha fazla davranıyorsunuz. Hassas davranıyorsunuz. Ben geliyorum, dünya şampiyonlarında görüyorum. Yaklaşımlarınızı, o bilardoyu nasıl sevdiğinizi biliyorum. Daha fazla özen gösteriyorsunuz. Hollanda'da daha ileri Serkancığım. Hani seyirci çok fazla Hollanda'da. Ondan sonra masaya bakın, toplara bakın. Mesela sıcak suyla yıkıyorlar topları maç öncesi. Bak söylüyorum size, bir tane anekdot gireyim yani. Sıcak kaynar suyla yakıyorlar. Yakıyorlar diyorum. Yakmıyorsunuz tabii ki. Yakamazsınız. Yani yıkıyorlar. Sıcak suyla yıkadıktan sonra birazcık bekletip masanın üzerine koyuyorlar. Ondan sonra cilalanıyor. Maç öncesi bu yapılıyor arkadaşlar. Fatih'im şunu şöyle atıyorum şuraya. Tamam. Her 10 dakikada bir silmen gerekiyorsa sileceksin eğer masanın verimi azaldıysa. Çünkü salon sahipleri de şu anda masraflar çok arttı. Elektrik, doğalgaz. Yani onlara da ben bir şey demiyorum. Çuhanın yani üstündeki bu bezin değişme süreleri var mı? Tabii ki var. Yani belirli periyotlarda bunların değişmeleri lazım. Ha, adam bakıyor, ne yapıyor salon sahipleri? Ben de salon sahibiydim eskiden. Biliyorum yani nasıl olduğunu bu sistemin. Sezona göre ayarlıyor. Şimdi adam yazın işler düşer. Kışın millet daha sezona başladığında çuvaları değiştiriyor. Çünkü kalabalık oluyor. Sen de o dönemlerde topu birazcık cilalayacaksın. Artık nasıl hareketleri topun düzey hale geliyorsa üşenmeyeceksin. Avrupa'da da böyle. Geri geliyor 40'ın içinde ben 3 kere top siliyorum. İnan bak. Zannetme yani. Burada öyle değil yani. Ha Hollanda'da daha ciddi alınıyor. Şu anda bence bilardonun dünyadaki Kore'den sonra, gitmediğim için Kore'yi bilmiyorum ama bilardonun merkezi Hollanda arkadaşlar. Çok acayip. Çok acayip. Bilardoya korkunç saygı var. Her maç 50, 60, 100 kişiyle oynuyoruz. Seyirciyle oynuyoruz. Acayip hoşuma gidiyor ya. Çok güzel Hollanda. Evet Fatih'im. Bakacaksın Serkancığım. Hem kendine hem masaya. Bir başka eski takipçimiz Cihan Soylu arkadaşımız tekrar bir soru sormuş. Hocam bir şey soracağım. Masaya yatınca topun ortasından karşı topa ne kadar kalınlık vereceksek nişan alıp sonra da ıstakayı oynatarak mı falsoyu veriyoruz? Yoksa ayakta kalınlık ayarlayıp direkt falso yerine mi yatıyoruz diye sormuş. Cihan Soylu var ya, matematik gibi soru sormuş. Bir daha söyle, tekrarlaman lazım. Harbiden matematik gibi sormuş. Sor bakayım. Masaya yatınca Yavaş git. Masaya yatınca topun ortasından karşı topa ne kadar kalınlık vereceksek nişan alıp sonra da ıstakayı oynatarak mı falsoyu veriyoruz? Kamsın tam bir çılgın. He. Yoksa ayakta kalınlık ayarlayıp direkt falso yerine mi yatıyoruz? Yani önce yatarak mı falso veriyoruz yoksa falso vererek mi yatıyoruz gibi bir şey Cihanım olmuş. benim ya. Cihanım aslında benim IQ'm var ya, yüksektir ha. Bir şey söyleyeceğim. Abi sorunu anladım. Sadece anlamaya çalıştım diyeyim. O zaman şöyle yapalım bak. Çok güzel bir yerden sormuşsun. Bunu ben ilk videolarda Fatih, bilmiyorum hatırlıyor musun? Şeyde anlatmıştım ya. Vuruş bölümünde anlatmıştım. Çok uzun zaman geçti. 7 ay geçmiştir yani. Şimdi senin eşliğinde ustadan değerlendirmelerden bunu gireyim ki senin bu güzel akıl dolu sorunla birlikte öteki insanlar da faydalansın kardeşim. Ki bunu biz ne yapalım biliyor musun? Canım çözelim. Şimdi bak gördünüz mü? Spontan geliyor yani. Öyle hazırlanmış bir şey yok. Bak işte bu sırtına aldığınız birikim ve tecrübe olmazsa böyle zor yani. Bu soruları böyle şak şak diye çıkartmak kolay değil arkadaşlar. Şimdi Cihan ben sana ne vereceğim biliyor musun şimdi? Hiç öyle senin caddeleri dolaşmana falan müsaade etmeyeceğim. O hangi caddeden gidiyoruz usta? O sokağa mı gitmem lazım usta? Yok. Şimdi ben sana bir kalıp vereceğim. Tamam mı? O kalıptan abi lütfen o kalıbı unutma. Her sayıda o kalıbı yap. Tamam. Şöyle başlayalım. Fatih'ciğim tamam mıyız? Abi bilardoda özellikle 3 bantta, 3 bant disiplininde sayı almak için. Amacımız burada nedir 3 bant disiplininde?
Birinci amaç. Birçok amacı var ama birinci amaç nedir? Sayıya ulaşmak. Çünkü sayıya ulaşamazsan oynayamıyorsun demektir. Yani masada ne kadar fazla kalırsan, ne kadar sayı çekersen o kadar çabuk kazanıyorsun ve sonuca ulaşıyorsun. Sayıya ulaşmayı bulduk değil mi? Birinci basamak bu. Şimdi sayıya nasıl ulaşacağımıza bakalım Cihan. 3 bantta. Kardeşim birincisi bilardoda, 3 bant bilardoda dünyada hiçbir sporda yok. Ha Fatih, bu açıklama başka bir yerde bulunabilir mi? Abi zor. Yapan adamı da şuradan tebrik ederim yani. Bakın bak, tam buradan bir öpücük yer benden. Şimdi 3 bant bilardo öteki sporlardan neden zor biliyor musunuz? Arada rekabet çıkmasın diye vermeyeceğim. Dünyanın en zor 3 spor arasına girmiş 3 bant. 3 bant. Neden 3 bant? 3 banttaki veriler, anatomi, yaklaşım, sonuç nasıl geliyor biliyor musunuz? Kalp, beyin ve kol. Adam, versem mi başka spor ismi? Yok. Tartışma çıkmasın şimdi. Yok sen öyle de yanlış diyorsun usta, böyle diyorsun. Ben bir şey söylemiyorum. Ben realiteyi söylüyorum size. Yani bu 3 bantta 3 tane şeyin oturması lazım. Eğer kalbiniz okeyleyip, kolunuz okeyleyip, aklınız, görsel hafızanız, beyniniz okeylemiyorsa sayı olmuyor. Yahut da beyniniz okeyleyip, aklınız, kalbiniz okeyleyip, aklınız okeylemiyorsa gene olmuyor. Bunları böyle uzatmak istemiyorum. Üçünün de aynı şekilde okeylemesi gerekiyor. Yoksa şimdi bilardo oynayanlar hemen beni anlayacak. Topun şuradan bir geçeri olsun. Yani bakın şuradan şu top şuradan geçer ama sadece bir top kalınlığı var. İnanın bana böyle oluyor. Size oluyor mu bilmiyorum. Yani yıllardan mı oluyor usta? Evet, yıllardan beri böyle oluyor. Vurduğum top eğer arkadan geçer diyorsam geçiyor. Oraya vuruyorum. Çünkü o zaman ne yapıyor biliyor musunuz? Kalbim okeylemiyor. Şimdi Cihan'cığım, abi veriyorum bak. Sayıyı ilk önce hayalde yapacaksın. Hayalde yapacaksın bak. Hayal gücünde sayı yapacaksın. Burada hayal gücünde sayı yapacaksın ne demek? Yani bakacaksın, diyeceksin ki kardeşim, evet 2 numara köşeye gidiyor. Benim topum oradan girecek. 2 numaranın temposu bu olacak. Böyle kalacak. Bakın ben böyle dediğimde nereyi hallediyorum biliyor musun Cihan? Kalp. Bak kalbi hallediyorum hayalde. Tamam. Bunu koyduk mu? Sonra da Cihan'ım ne yapıyoruz? Tamam, zaten Fatih şurada beni görüyor değil mi? Şu anda görüyor mu? Beni Görüyor, mu? şu anda görüyor. Tam masayı görsün istiyorsan. Eğer ben şunu şöyle çekersem görebilir mi? Şöyle. Sonra Cihan'ım, şu anda beni görüyorsun değil mi Fatih? Hayalde bulduk sayıyı. Çünkü onu sen anlıyorsun beni. Bilardoculardan. Hayalde sayıyı buldum. Şimdi ne yapıyorum sonra? Falsoyu ve kalınlığı bakın. Bakın abi. Cihan eşliğinde öteki bilardoculara söylüyorum. Bu sıralama hep böyle mi usta? Hep böyle. Niye biliyor musunuz? Eğer bu sıralamayı böyle yaparsanız fazla uğraşmanıza gerek kalmaz. Kendinizi mahvetmezsiniz bilardo oynarken. Sıkılmazsınız. Şimdi bak Cihan. Geldim baktım, dedim ki içimden, topa şimdi dedim ben burada 4'te 1 gireceğim. 4'te 1 girdikten sonra kırmızı köşeye gidecek. Bak kalınlığı buldum Cihan. Şimdi senin sorun cevaplanıyor bak. Görüyor musun? Geliyor bak. Kalınlık 4'te 1. Kalınlığı buldum. Neymiş? İlk önce kalınlığı buluyorum bak. 4'te 1. Sonra geldim. Bak yattım. Sonra bak ilk önce şurada, başka bilardoculara da söylüyorum. İlk önce şu anda burada noktayı buluyorsunuz. Falsoyu. Falsoyu şöyle bulmayın arkadaşlar. Bak falsoyu böyle bulmayın. Falsoyu bulduktan sonra sallayın. Bak ilk önce geliyoruz. Şuraya bir yatırıyoruz. Görüyor musunuz beni? Fatih görüyor değil mi? Görüyor. Bakın. Falsoyu buldum. Ondan sonra falsonun üzerinde sallayabilirsiniz. Cihan'ım. İlk önce falsoyu bulacaksın kardeş. Kalınlıktan sonra kalınlığı buldun, çeyreği buldun.
Sonra da falsoyu bulacaksın. Bunu bulunca ne oluyor biliyor musun Cihan? O zaman da beyni hallediyorsun. Beyni hallettik. Kalbi de hallettik. İlk önce kalbi, görsel hafızayı hallettik. Kalp tamam, sayıyı buldum ben. Sonra bunu buldum. Falso ile kalınlığı buldum. İlk önce kalınlık, sonra falso. Üçüncüde de neyi buluyoruz biliyor musun? Artık en son. İyi de usta, bu masa hızlı, bu masa yavaş, bu masa orta yavaş. Ondan sonra da neyi buluyorsunuz biliyor musun? Tempoyu. Neden tempoyu buluyorsunuz? Bakın şuraya vuruyorum. Diyorum ki ben vuracağım kırmızıya. Kırmızı köşeye gidecek. Bu da gelecek benim buradan ön tarafından ya da bu topa yavaş girecek. Yanından ya iç beş bant atacağım ya acem atacağım. Bakın seriye yönelik. Bir sonraki pozisyona yönelik şeyi bulmam için de en sonda da tempoyu buluyorum arkadaşlar. Bu da neyi hallediyor biliyor musunuz? Bu da kolu. Ne oldu şimdi? Başka bir yerde bulamazsınız. Kalp, beyin ve kol. Üçünü de bulmanız için böyle bir çizelgeniz olması lazım. Her pozisyonda. Her pozisyonda. Bu ne olacak biliyor musun Cihan? Fokus. Senin öteki soruların da var. Ben biliyorum, onlara daha gelmedi. Hani konsantrasyonu nasıl sağlayabiliriz usta? Fokusu abi psikolojide gelecek. Sabretmen lazım. Yani hepsini birden de veremiyorum ki Cihan. Zor yani. Tamam. Fokusunu arttıracak. Bak bu üçlemeyi yap. Üşenme. Öteki bilardoculara da söyleyeyim. Bak üşenmeyin. Böyle yapın. İlk önce hayalde bulun. Sonra kalınlık ve falsoyla bulun. Sonra da tempoyla bulun. O zaman olacak bu iş. Bitti mi Fatih? Var mı başka soru? Başka sorumuz kalmadı. Kalmadı değil mi? Vedalaşalım mı? Vedalaşalım. Arkadaşlar, tekrar bir ustadan değerlendirmeden sonuna geldik. Yani elimden geldiği kadar, dilimden döndüğü kadar her halükarda, inanın boş yok, bakın boş yok, her sorunuza cevap vermeye çalışıyorum. Daha sorunuzu sorar sormaz sizi cevaplandırmaya çalışıyorum. Niye biliyor musunuz? Size saygı duyduğumu anlamanızı istiyorum. Saygı. Yaş önemli değil. Size değer verdiğimi anlamanız için çabalıyorum. Çünkü abi gidişli dönüşlü bunlar yani. O yüzden sizi en güzel içten deliklerimle, saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Sağlıcakla kalın. İyi günler. Bilardo'da daha önce hiç denenmemiş, hiçbir yerde bulamayacağınız yepyeni bir konseptle artık yayındayız. İstikamet, yetenek, armoni, psikoloji, sistem, teknik, bilardoya dair ne varsa tecrübeyle yoğrulmuş profesyonel bilardo oyuncularından yeni başlayanlara tavsiyeler eşliğinde yepyeni bir ufka yelken açtık. Bu yolculuğa hep birlikte beraber çıkıyoruz. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenebilir ve çevrenize tavsiye edebilirsiniz.